Kızılcık Şerbeti sezon finaliyle yine ekranlara damga vurdu. Evet, bazı sahnelerde abartıya kaçıldı. Bazı yerlerde izleyiciyi bu kadar da olmaz dedirtti. Ama kabul edelim ki bölüm boyunca tansiyon bir an bile düşmedi. Nefes kesen anlar yaşadık. Karakterlerin yaşadığı duyguları biz de içimizde hissettik. Özellikle final sahnesi. Mustafa'nın yaptıkları, o son andaki kararları ve ortaya çıkan gerçekler diziye olan bakış açımızı bir kez daha değiştirdi. Şimdi gelin hep birlikte şu sorunun peşinden gidelim. Yeni sezonda Kızılcık Şerbeti'nde bizleri neler bekliyor? Hangi karakterler diziye veda edebilir? Kimler geri dönebilir? Neler değişebilir? Bu videoda hem sezon finaline dair kısa bir değerlendirme yapacağız, hem de önümüzdeki sezonda neler olabileceğini konuşacağız. Elbette sürpriz teorilerimiz de olacak. Ama videomuza geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. Eğer siz de yeni sezonda daha güçlü, daha farklı bir Kızılcık Şerbeti izlemek istiyorsanız lütfen videomuzu beğenerek desteklerinizi gösterin. Beğeni sayısı ne kadar artarsa biz de o kadar motive oluyoruz. Ayrıca bu sezona 10 üzerinden kaç puan verirdiniz? Gerçekten merak ediyorum. Belki de ortalama bir izleyici bakışıyla eksileri ve artıları birlikte konuşuruz. Hazırsanız lafı fazla uzatmadan yeni sezon için büyük analizimize başlayalım. İlk olarak şunu net bir şekilde söyleyelim. Ne Işıl, ne Abdullah ne de Fatih'in bu olay sonucunda hayatını kaybedeceklerini sanmıyorum. Finalde yaşanan o büyük olay ve tansiyonu zirveye çıkaran sahneler elbette izleyicide acaba birini kaybettik mi sorusunu uyandırdı. Ama bana göre bu 3 karakter de evet büyük bir travma yaşayacaklar ama sonunda hayatta kalacaklar. Zor da olsa belki yoğun bakım, belki birkaç ameliyat ama eninde sonunda kurtulacaklar. Mustafa'ya gelince açıkçası onun artık akıl sağlığının yerinde olmadığını hepimiz net bir şekilde gördük. Kararları, tavırları, son anda yaptığı hamle, bunlar normal bir insanın yapacağı şeyler değil. Bu yüzden onun doğrudan cezaevine değil, bir akıl hastanesine yatırılacağını düşünüyorum. Çünkü artık toplum için tehlikeli bir hale geldiği açık. Ancak soru şu, Mustafa diziye tekrar dahil olabilir mi? Yani akıl hastanesinden geri dönebilir mi? Bence kolay kolay dönemez. En azından eski Mustafa olarak değil. Ama dizinin dramatik yapısını düşündüğümüzde onun oradan vereceği bilgiler yeni sezonun gidişatını değiştirebilir. Belki konuşmaları başta ciddiye alınmayacak. Hatta çevresindekiler o zaten hasta, söylediklerinin bir gerçekliği yok diyecek. Ama Mustafa'nın Işıl hakkında söyledikleri bir noktadan sonra şüphe yaratmaya başlayacak. Ve Işıl şimdilik kurtulmuş gibi görünüyor. Ama bana kalırsa onun için asıl tehlike yeni sezonda başlayacak. Çünkü artık daha fazla dikkat çekiyor. Herkesin gözü onun üzerinde ve dizimizin senaryo yapısını düşündüğümüzde Işıl'ın tıpkı daha önce diziden çıkarılan karakterler gibi uzun vadede dizide kalmayacağı çok net. Belki birkaç bölüm daha kalır ama büyük ihtimalle bir şekilde diziden ayrılır. Gelelim Abdullah karakterine. Hem oğlunun bu hale gelişi hem de Işıl'ın gerçek yüzüyle yüzleşmesi onun hayatını tamamen alt üst edecek. Önümüzdeki sezonun ilk bölümlerinde Abdullah karakteri derin bir iç kapanış yaşayabilir. Herkesten uzaklaşabilir, kendini sorgulayabilir. Bu da onun karakter gelişiminde önemli bir dönemeç olacak. Kıvılcım tarafına bakacak olursak, sezon finalinin en sarsıcı anlarından biri de kuşkusuz Kıvılcım'ın fenalaştığı sahneydi. O an sadece Kıvılcım'ın değil, ekran başındaki bizlerin de yüreği ağzına geldi. Tüm sezon boyunca yaşadığı stres, aile içindeki çatışmalar, üst üste gelen olaylar derken zaten çok kırılgan bir süreçteydi. Son yaşanan trajedi ise adeta bardağı taşıran son damla oldu. Ömer ve Kıvılcım'ın bebeği aslında bu hamilelik en başından beri büyük bir soru işaretiydi. Pek çok izleyici gibi ben de bu sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanmayacağını düşünüyordum. Ama itiraf edeyim zaman zaman acaba gerçekten bebek doğacak mı? Belki umut dolu bir sahneyle karşılaşırız diye düşünmeden de edemedim. Ancak böyle bir sezon finali yaşandıktan sonra bebeğin doğması artık çok ama çok zor görünüyor. Bu kayıp sadece Kıvılcım'ı değil tüm karakterleri derinden etkileyecek. Özellikle Ömer'i. Çünkü yaşananların en büyük sorumlusunu Mustafa olarak görecek. Ömer her zaman sakin, kontrollü, mantıklı bir karakter olarak tanındı. Ama bu yaşananlar onun içindeki öfkeyi tetikleyecek. Hatta sezonun ilk bölümlerinde Ömer'in kendisini kaybettiğini, öfkesini kontrol edemediği anlara tanıklık edebiliriz. Bu durum hem aile içi ilişkilerini
hem de Ömer'in karakter yolculuğunu farklı bir yöne çekecek. Kıvılcımsa belki de hayatının en büyük kırılmasını yaşayacak. Kıvılcım çok güçlü bir kadın. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu sefer yaşadığı kayıp o kadar büyük ki yeniden ayağa kalkması kolay olmayacak. Muhtemelen sezonun ilk bölümlerinde Kıvılcım'ın hayata küsmüş, içine kapanmış, hatta çevresiyle iletişimini tamamen kopma noktasına getirmiş halde göreceğiz. Ama Kıvılcım'ın özünde savaşçı bir ruh var. Belki zaman alacak ama o küllerinden yeniden doğacak. Tıpkı geçmişte defalarca yaptığı gibi. Yeni sezonda Nursema ve Firaz cephesinden umutluyum. Bu ikili ilişkileri boyunca birçok zorlu sınavdan geçti. Hem aile baskılarıyla mücadele ettiler hem de birbirlerini gerçekten tanımaya çalıştılar. Ama son bölümlerde gördük ki aşkları her şeyin üstesinden gelebilecek kadar güçlü. Ve artık o zorlu dönemler geride kaldı gibi. Çünkü ben yeni sezonda Nursema'nın hamile kalacağını düşünüyorum. Evet, bu ihtimal çok güçlü görünüyor. Bu hamilelik sayesinde Nursema'nın ilk kez annelik duygusuyla tanıştığını izleyebiliriz. Bu da çiftin ilişkisini bambaşka bir boyuta taşıyacak. Tabii ki aralarında kırılgan anlar, duygusal gelgitler olabilir. Ama genel anlamda onlar için pozitif bir sezon geliyor gibi görünüyor. Gelelim Fatih ve Doğa'ya. Açıkçası bu ikili artık dizide bir anlamda rutin çift rolüne büründü. Aralarındaki ilişki zaman zaman çatışmalı, zaman zaman uyumlu ama genel anlamda bir denge içinde gidiyor. Yeni sezonda muhtemelen bu denge birkaç kez sarsılacak ve birbirlerine olan kırgınlıkları hala tam anlamıyla çözülmüş değil. Ben özellikle bu sezon Fatih ve Doğan'ın kendi evlerine geçeceğini ve bu kez o evi bir yuva haline getirmek için daha bilinçli adımlar atacaklarını düşünüyorum. Önceki hatalarından ders çıkardılar ve ilişkilerini bu kez daha sağlıklı temellere oturtabilirler. Yine iniş çıkışlar olacak ama genel anlamda onlar da bir denge yakalayabilir. En azından artık Doğan'ın kendi ayakları üzerinde durduğunu, Fatih'in ise onu daha fazla ciddiye aldığını görebileceğiz. Ve şimdi belki de en çok tartışılan çift Nilay ve Mustafa. Şu noktada bu evliliğin yürüyebileceğini düşünmek gerçekten çok zor. Mustafa'nın yaşadığı çöküş ve yaptığı son hareketler bu ilişkinin geri dönülmez bir noktaya geldiğini açıkça gösteriyor. Büyük ihtimalle Nilay bu evliliği sonlandıracak. Zaten karakter olarak da Nilay artık daha fazla susan, sineye çeken bir karakter değil. Yaşadığı her olay onu biraz daha güçlendirdi. Ama işin ilginç tarafı şu. Nilay her ne kadar Mustafa'dan ayrılacak olsa da ben onun diziden tamamen ayrılacağını düşünmüyorum. Fakat ne olursa olsun olan yine Kıvılcım'ın bebeğin olacak gibi görünüyor. Yani yaşanan tüm kaosun, gerilimin ve hesaplaşmaların en ağır bedelini Kıvılcım ve Ömer ödeyecek. Bu da sezonun dramatik yönünü daha da derinleştirecek.